Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere şifalı bir hamur tarifi vermek istiyorum. Tüm kış boyunca şifa dağıtan kızılcık tarhanasını hemen yoğurarak tarifimize başlayalım. 2,5 kilo unun orta kısmına yıkanmış 2 kilo kızılcık ekleyelim. 1 yemek kaşığı dolusu kalın turşuluk tuz ilavesi yaparak kızılcıkları parmak uçlarımızla patlatarak yoğurmaya başlayalım. Evet, şifalı kızılcık tarhanamızı olgunlaşmış kızılcıkları çekirdekleriyle birlikte un ile katı bir hale gelene kadar yoğrulmasıdır. Bolu'nun meşhur şifalı kızılcık tarhanasının tarifi sadece kızılcık ve un ile yoğrulmasıdır. Sizler de bu yöntemle yoğurarak tarhananızı karınız. Evet, kızılcıkları iyicene mıncıkladıktan sonra toparlanana kadar yoğurmaya devam ediyorum. Biraz yoğurma işlemi zahmetli. Kızılcıkları parmak uçlarımızla patlatarak yoğurmaya devam edelim. Evet, tarhanamız gördüğünüz gibi toparlandı. Biraz kıvamı cıvık olduğu için biraz daha un ilavesi yaparak yoğurmaya devam ediyorum. Evet, tarhanayı katı hamur haline gelene kadar yoğurmaya devam ediyorum. Evet, ne kadar katı yoğurursak o kadar kolaylıkla dökebiliriz bu tarhanayı. Yoğurduğumuz gibi dökülen tek tarhanadır bu. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Özellikle gribe iyi gelen bu tarhanayı mutlaka evinizde az miktarda da olsa bulup yoğurup dökmenizi tavsiye ederim. Evet, son halini göstermek istiyorum. Hamurun gördüğünüz gibi ele yapışmayan bayağı sert bir hamur yoğurdum. Küçük parçalar halinde kopartarak dökeceğiz. Evet, kenarına biraz un ilavesi yaptım. Artık dökme zamanı geldi. Elimizi biraz unlayarak hamurdan küçük parçalar kopartarak normal tarhana ebatında döküyoruz. Evet, güneş gören bir yere temiz sofra bezimi serdim ve hamurdan küçük parçalar kopartıyorum. Elimi hafif bir şekilde unlayarak tarhanamı dökmeye devam ediyorum. Evet, bu tarhananın en önemli özelliklerinden bir tanesi de aynı gün yoğrulup dökülmesidir. Hiç hamuru bekletmeden direkt döküyoruz. Özellikle kara kızılcık bulursanız daha şifalıdır bu tarhana. Biz kara kızılcığı bulamadığımız için kırmızı kızılcık ile yoğurduk. Evet, mevsimi geçmeden mutlaka bu tarhanayı sizlerin de yapmasını tavsiye ediyorum. Gerçekten şifa deposu bir tarhana. Evet, hamurumu dökmeye devam ediyorum. Evet, hamurumun hepsini döktüm. Kurutmaya bırakıyorum. Kuruduğunda ters düz yaparak diğer taraflarında kurumasını sağlayacağım ara ara. Evet, akşam üstüne doğru kurumaya başladı. Elimle küçük parçalar halinde kopartarak ovalıyorum. Evet, mis gibi kızılcık kokuyor.
Gerçekten tam bir şifa deposu. Evet, gördüğünüz gibi hepsini küçük parçalar halinde ovaladım. Son 2 tanesini de ovaladıktan sonra ara ara böyle girip çıkıp ovalamaya devam edeceğim ve kurutmaya bırakıyorum. Ne kadar kurursa o kadar rahat süzgeçten geçirebiliriz. Evet, tarhanam artık kurumaya başladı. Ortaya topluyorum hepsini. Şöyle delikli bir süzgeçim var. Böyle ovalayarak süzgeçten geçiriyorum. Bu sayede çekirdekleri üzerinde kalacak. Ara ara da elinizle ovalayabilirsiniz. Normal tarhana gibi zor geçmiyor. Kolaylıkla hemen un haline geliyor. Evet, ovalamaya devam ediyorum. Evet, tarhanamın hepsini geçirdim. Bir haftaya yakın kurutmaya bırakıyorum. Bir hafta sonra bez torbaları alarak bir kış boyunca tüketmeye hazır hale gelecek. Evet, gördüğünüz gibi un haline geldi. Artık kurumaya hazır. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.